Herkese merhaba dikiş sınıfından. Şimdi dikiş egzersizlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Dikiş egzersizlerine biliyorsunuz köşeli ve kavisli yerlerde çıtlatmalar yapıyoruz. Bu çıtlatmaların bazı incelikleri var. Kimisine uçurma deriz, kimisine çıtlatma deriz. Şimdi normalde dikişteki yaptığımız gene hatalardan biri çıtlatmayı şu şekilde yapıyoruz. Bakın çıt 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 çıt. Yanlış değil fakat eksiktir. Şu köşelerde yaptığımız işlemlere çıtlatma deriz. Şu köşelerde yaptığımız şu üçgen kesiklere de uçurma deriz. Yuvarlak yerlerde ve köşeli yerlerde dikiş payımızın çevrildiği zaman içeride kalınlık yapmaması için ve üst üste binmemesi için de bazı yerlerdeki çıtlatmalarımızı şu şekilde üçgenler halinde yapmalıyız. Şimdi payımı biraz ince bıraktım. İnşallah görünür oluyordur. Bunun sebebi ise içeriye doğru yuvarlak kısım katlandığında kalınlık yapmasın ve paylar üst üste binmesin diye şu şekilde üçgenler halinde yaparız. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Şu şekilde aslında kamera görsün diye göstereyim. Şu da yanlış değil. Şu şekilde yapılan. Ama bunu şöyle çevirdiğimizde bakınız şimdi. Şöyle çevirdiğimizde böyle döndüğünde yuvarlak döneceği için şu üçgenler üst üste bindiğinde kapandığında şöyle olur ve üst üste payımız binmez. Şu köşede uçurma işlemi dediğimiz dikişin tam dibinden ama asla dikişimizi uçurmayacak kadar 2-3 milim yer bırakacak, pay bırakacak kadar yaparız. Hatta gerekirse biraz da şöyle inceltiriz. Bakınız. Şurada gene dikişin ucuna kadar 1-2 ip bırakacak kadar bırakırız. Gerekirse gene şu iki ucundan üçgeni biraz şöyle uçururum. Bunun sebebi de şöyle çevirdiğimde şurayı henüz uçurdum mu? Evet, uçurdum. Küt bir makasın ucuyla köşeleri yerleştirip baktığımızda şu görüntüyü elde edebilmemiz için tam 90 derecelik bir açı oluşturabilmemiz için şimdi çıtlatmalara devam ediyorum. Uzun bir video olabilir, evire çevire de yapıyor olabilirim. Başınız gözünüz dönmesin. Şurada da aynı şeyi yapıyorum. Hafif gene şuralardan inceltiyorum. Üçgenler şeklinde yapıyorum. Bakın şuraya geldim. Aynı şeyi yapıyorum. Hızlı çekimlerde çok hızlı oluyor hocam dediniz. Ben de artık yavaş çekimlerde anlatıyorum. Nasıl alışmışsanız bana artık katlanıyorsunuz yani. Yine uçurdum bakın. Şu görüntüyü görmenizi istiyorum şurada. Burada da gene küçük üçgenler oluşturuyorum. Düzse, düze yakınsa, daha bir yerdeyse şu düz çıtlatmayı yapabiliriz. Ama kulptur, böyle yuvarlak bir kavistir, şöyle bir dönüştür. Oralarda üçgen çıtlatma yapmanızı öneririm. Kalın kumaşlarda ise bunu birini 2-3 milimden birini yarım santimden keserek görmeniz için ben biraz kalın bıraktım. Bu şekilde yaparız ki çevirdiğimiz zaman şu içindeki kat 2 kat gelerek kalınlık yapmasın ve kalınlık yapmadan dönsün birbirinin üzerine diye. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Sürekli artık kumaşları kullanıyorum, farkındasınız. Şöyle döndürdüğümüzde burada kalınlık yapmayan bir pay elde etmiş oluruz. Eski dikişçiler, butik tarzı dikişçiler beni şu an biliyorlar ve anlıyorlar. Biz zaten bu şekilde öğrenmiştik. Sonradan bazı şeyler çok konfeksiyon işine dönmeye başladıkça değişik olmaya başladı, pratik olmaya başladı. Ama bunlar da biz eskilerin eski usul ama hiç eskimeyen ve özellikle fantazi giyimde, gece kıyafetlerinde, ince ipekli kumaşlarda çok işe yarayan, kumaşımızın içinde büzüşmeler oluşturmayan
çıtlatma teknikleridir. Bakın size güzel bir online ders burada veriyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunu gene elimizde alıyoruz. Şu köşelere parmağımı sokarak, bakın parmağımı sokuyorum, buradan bastırıyorum, çeviriyorum. Her yerde aynı işlemi yapıyorum. Çeviriyorum. Bu eğer çift katsa ters yönüne doğru 1 milimden kaydırılarak, tellenerek aslında oturtulur ve ütülenir. Şöyle gösteriyorum. Tekrar şuradan gelelim. Şu kısmına. Köşelerde makasımdan yardım almayı unutmuyorum. Köşeleri oturturken ve yuvarlakları çıkartırken. Delmeyin dikişi burada. Tabi zamanla el alışkanlığına da dönüşüyor bunlar. Tabi bu şimdi ne şekildir hocam diyeceksiniz. Ben sadece yuvarlakları ve kavisleri göstermek için yaptığım bir şekildir. Bir şeyin şekli değildir aslında. Kabaca görüntüsü bu. Ütülendiği zaman tabii ki çok daha düzgün, çok daha güzel, içinde yuvarlaklaşmayan, katlanmayan, üçgenlerin olduğu, üst üste binmeyen, bakın payların olduğu bir şeydir. Anladınız mı? Bence çok güzel anladınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl farklı bir yöntem yapıyorsanız bize anlatın lütfen, hep beraber öğrenelim. Böylece yorumlardan herkes birbirini okuyarak bilgiyi dağıtmış, çoğaltmış ve paylaşmış oluruz. Dikiş sınıfına takip etmeyi unutmayın. Sevgiler ve selamlar herkese.